Marcus Aurelius'un dediği gibi, engel olan şey yolun kendisi olur. Ancak bugün birçok kişi stoacılığın gerçek anlamını gözden kaçırıyor. Stoacılık, içsel güç üzerine verdiği derslerle övülürken, birçok insan bunu yanlış yorumluyor. Stoacılığın, duyguları gizlemek ve her şeyi tek başına halletmek anlamına geldiğini düşünen biri var farz edin, bu kişi yanılıyor. Bu videoda, stoacılık hakkında insanların yaptığı 7 yaygın hatayı ve bunları nasıl düzeltebileceğinizi ortaya koyacağız. Sonunda, Marcus Aurelius'un gerçek öğretilerinin daha iyi bir yaşam sürmemize nasıl yardımcı olabileceğini göreceksiniz. Gerçek stoacı bilgeliğe dalalım ve bu yanlış anlamaları keşfedelim. Roma İmparatoru ve en ünlü stoacı filozoflardan biri olan Marcus Aurelius, Düşünceler adlı meditasyon kitabını yazarken bunu taş yüzlü bir yönetici olarak değil, derin bir iç gözlemci olarak yaptı. Sık sık hayal kırıklıkları, korkuları ve üzüntüleri hakkında yazdı. Ancak bu duyguların kendisini ele geçirmesine izin vermek yerine onları anlamaya çalıştı. Duyguları, akıl ve düşünceyle yönetilebilecek doğal insan tepkileri olarak gördü. Stoacılık, duyguların bastırılmasını değil, duygusal zekanın geliştirilmesini savunur. Seneca ve Marcus Aurelius gibi stoacı filozoflar, duygularımızı anlamamız gerektiğini, kaynaklarını tanımamız ve onlara rasyonel bir şekilde yanıt vermemiz gerektiğini öğrettiler. Duygular, doğal insan tepkileridir. Stoacılığımızı tanımlayan ise onlara verdiğimiz tepkilerdir. Bir diğer büyük stoacı düşünür Seneca, mektuplarında zihnimizi servetin üstüne çıkmak ve dünyanın zenginliğine sadece umutla değil, aynı zamanda cesaret ve meydan okumayla bakmak için eğitmemiz gerektiğini tavsiye etti. Duygusuz olmamız gerektiğini kastetmedi, duygularımıza hükmetmeyi, onların bizi yönetmesine izin vermememiz gerektiğini kastetti. Duygularımızı kabul etmek, ancak onların bizi kontrol etmesine izin vermemek, dengeyi bulmakla ilgilidir. İş yerinde eleştiriyle karşılaşan modern bir profesyoneli düşünün. Hayal kırıklığı veya öfke duygularını bastırmak yerine, stoacı bir yaklaşım bu duyguları kabul etmeyi, neden ortaya çıktıklarını anlamayı ve ardından, yapıcı geri bildirim arama veya konuyu bir üstle, sakin bir şekilde ele alma gibi rasyonel bir yanıt vermeyi içerir. Bir yöneticinin yorulmadan çalıştığı bir proje hakkında olumsuz geri bildirim aldığını hayal edin. İlk tepkisi, öfke veya hayal kırıklığı olabilir. Yanlış anlaşılan bir stoacı yaklaşım, ona bu duyguları görmezden gelmesini, onları derinlere gömmesini söyler. Ancak gerçek bir stoacı yanıt, bir adım geri çekilmeyi, duygularının kökenini anlamayı ve ardından ölçülü bir yanıt seçmeyi içerir. Belki de geri bildirimi büyümek için bir fırsat olarak kullanabilir, bunu kişisel bir saldırıdan ziyade gelişmek için bir meydan okuma olarak görebilir. Duyguların doğru şekilde ele alınmasını anlamak, stoacılığın daha derin bir şekilde anlaşılmasının temelini oluşturur. Ancak duygusal yönetim, modern yorumların sıklıkla tökezlediği bir konudur. Bir diğer yaygın yanlış anlama, stoacılığın mutlak özgüvenle ilgilendiği düşüncesidir. Gerçek erkekler kimseye ihtiyaç duymaz, tamamen kendi kendilerine yeterlidirler şeklindeki aşırı özgüven mantrası, sıklıkla yanlışlıkla stoacılığa atfedilir. Ancak stoacılık gerçekten böyle bir izolasyonu onaylar mı? Modern erkekler genellikle stoacılığı mutlak özgüven idealiyle eş tutarlar. Gerçek bir stoanın yardım veya destek almadan her şeyi tek başına halletmesi gerektiğine inanırlar. Bu inanç sadece yanlış değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve refah için zararlıdır. Sert yalnız kurtu düşünün. Hayatın tüm zorluklarıyla tek başına mücadele eden bir adamın görüntüsü, asla yardım istememek, asla kırılganlık göstermemek. Bu görüntü, ilk bakışta güç ve bağımsızlığı ima eder. Ancak bu aşırı özgüven biçimi, izolasyona ve tükenmişliğe yol açabilir. İnsanların temel sosyal doğasını göz ardı eder. Stoacılık, öz disiplin ve kişisel sorumluluğun önemini öğretir. Ancak aynı zamanda insanların birbirine bağlılığını da vurgular. Stoacılar, tüm insanların vatandaş olduğu evrensel bir şehir olan kozmopolis kavramına inanırlardı. Bu, başkalarına olan bağımlılığımızı kabul etmek ve ilişkileri refahımız için önemli olarak değerlendirmek anlamına gelir. Epiktetos, bir diğer önemli stoacı filozof, topluluğun önemi hakkında sık sık konuşurdu.
Başkalarına karşı onların bize davranmasını istediğimiz gibi davranmamız gerektiğini öğütlerdi. Bu, karşılıklı bir destek sistemini ifade eder. Bizler adalar değil, bir bütünün parçalarıyız. Bu bölümde Stoacılığın yaygın yanlış anlaşılmalarına ve bunları nasıl düzeltebileceğimize odaklandık. Marcus Aurelius ve diğer Stoacı filozofların öğretileri, duygusal yönetimden özgüvene kadar birçok konuda derin içgörüler sunar. Gerçek Stoacı bilgelik, duygularımızı anlamayı, onların bizi yönetmesine izin vermemeyi ve toplulukla olan bağımızı kabul etmeyi gerektirir. Bilgeliğin yanlış anlaşılması, Stoacılığın duyguları bastırmak anlamına geldiği yönündedir. Kaosun ortasında, Stoacı bir şekilde duran, yüzünde kayıtsızlık maskesi olan bir adamı hayal edin. Filmler ve medya tarafından popülerleştirilen bu görüntü, Stoacı bir insanın tüm duygularını bastırması gerektiğini öne sürer. Ancak Stoacılık gerçekten bunu mu savunuyor? Stoacılığın duyguların bastırılmasını gerektirdiği düşüncesi yaygındır. Modern erkekler genellikle Stoacı öğretileri, duygusuz robotlar olmaları ve soğukkanlılıklarını korumak için tüm duyguları kapatmaları gerektiği şeklinde yorumlar. Bu yanlış anlama, Stoacı metinlerin yüzeysel okunmasından kaynaklanır ve sağlıklı duygusal yönetim yerine duygusal baskıya yol açar. Yanlış anlama 3. Stoacılık, dışsal başarı elde etmekle ilgilidir. Başarı, genellikle zenginlik, statü ve kazanımlarla ölçülür. Birçok kişi, Stoacılığı, dışsal başarılar elde etmenin bir yolu olarak görür. Peki, gerçekten Stoacılık, bu dışsal unsurlara öncelik veriyor mu? Modern zamanlarda bazı insanlar Stoacılığı, dışsal hedeflere ulaşmanın bir aracı olarak yanlış yorumlayabilir. Bu yanlış algı, kişisel gelişim sektörünün Stoacılığı, kişisel başarı ve rekabet avantajı için bir araç olarak tasvir etmesiyle daha da pekişir. Stoacı ilkeleri izleyerek zenginlik, güç ve şöhret kazanmayı vaat eden sayısız kitap ve seminer bulabilirsiniz. Bu materyaller genellikle Stoacı uygulamaların iş dünyasında veya sporda nasıl üstünlük sağlayabileceğini vurgular. Ancak bu yorum, Stoacı felsefenin özünü kaçırır. Stoacılık, gerçek başarının dışsal başarılarda değil, içsel erdem ve bilgelikte yattığını öğretir. Stoacılar, bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük gibi erdemlere zenginlikten daha fazla değer verirlerdi. Ün veya güç, kontrolümüz dışında olan dışsal başarılar olup iyi bir yaşamın ölçüsü olmamalıdır. Marcus Aurelius, hayal edilemez, güce ve servete sahip bir imparator olmasına rağmen sürekli olarak geçici şeyler üzerinde durur ve gerçek doyumun içsel erdemden geldiğini hatırlatırdı. O, daha fazla güç veya servet edinmeye değil, daha iyi bir insan olmaya odaklanmayı kendine öğütlerdi. Marcus'a göre gerçek Stoacı başarı, dışsal övgülerle değil, doğayla ve erdemle uyumlu bir şekilde yaşamakla ilgilidir. Şimdi, finansal bir aksilikle karşılaşan bir iş adamını düşünün. Stoacılığın modern bir yanlış yorumu, bu kişiyi başarının bir ölçüsü olarak yalnızca servetini geri kazanmaya odaklanmaya itebilir. Ancak gerçek bir Stoacı yaklaşım, dürüstlüğü korumak, deneyimlerden ders çıkarmak ve finansal sonuçtan bağımsız olarak dayanıklılık göstermektir. İflasla karşı karşıya olan bir şirketi ele alalım. Bu durumda işleri yoluna koymak için büyük bir baskı olabilir ve Stoacılığın yüzeysel bir anlayışı, bu kişiyi kar marjları ve yatırımcı memnuniyeti konusunda takıntılı hale getirebilir. Ancak gerçek Stoacı ilkeleri benimseyen bir kişi, dürüstlükle hareket etmeyi seçer, çalışanlarına adil davranır ve mali iyileşme için umutsuzluktan ziyade erdeme dayalı kararlar alır. Sonuç olarak deneyimlerden öğrenir ve büyür. Bu süreç, kişinin değerinin şirketin başarısına değil, karakterine ve eylemlerine bağlı olduğunu anlamasını sağlar. Odak noktasını dışsal başarıdan içsel erdemlere kaydırmak, gerçek Stoacı ilkelerle yeniden uyum sağlamaya yardımcı olur. Yanlış anlaşılmaya müsait bir diğer alan ise kontrol kavramıdır. Şimdi, modern yorumlamanın bu temel Stoacı fikri nasıl yanlış anladığını inceleyelim. Yanlış anlama 4. Stoacılık, kişinin hayatı üzerinde tam kontrol gerektirir. Kontrol edebileceğiniz şeyleri kontrol edin, geri kalanını boş verin gibi aşırı basitleştirilmiş sloganlar,
Stoacılığın öğrettiği şey değildir. Stoacılar, hayatlarının her yönü üzerinde tam kontrol sahibi olmaları gerektiğini söylemezler. Peki bu gerçekten mümkün mü ya da arzu edilir mi? Modern insanlar genellikle Stoacılığın hayatlarının her yönü üzerinde tam kontrol gerektirdiğine inanırlar. Bu yanlış anlama, işler kaçınılmaz olarak planlandığı gibi gitmediğinde hayal kırıklığına ve yanlış bir başarısızlık hissine yol açabilir. Hava durumundan diğer insanların hareketlerine kadar hayatınızın her ayrıntısını kontrol etmeye çalıştığınızı hayal edin. Bu, imkansız bir görevdir ve sürekli bir stres kaynağıdır. Bu yanlış yorumlama, kişinin her şeyi kontrol edemediği için sürekli kaygılı hissetmesine yol açabilir. Ancak Stoacılık, kontrolümüzde olanla olmayanı ayırt etmeyi öğretir. Epiktetos'a göre, kendi eylemlerimizi, yargılarımızı ve tepkilerimizi kontrol etmeye odaklanmalıyız ve birçok dış olayın kontrolümüz dışında olduğunu kabul etmeliyiz. Bu anlayış, huzuru geliştirmeye ve gereksiz stresi azaltmaya yardımcı olur. Epiktetos, bazı şeylerin kontrolümüzde olduğunu ve bazılarının olmadığını vurgulamıştır. Kontrol edemediğimiz şeyler için endişelenmememiz gerektiğini söylemiştir. Kendimizi, kontrolümüz dahilinde olan eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve tutumlarımızla ifade ederiz. Dış olayların ve başkalarının eylemlerinin ise kontrolümüz dışında olduğunu kabul ederiz. Bu ayrım, iç huzuru korumak ve gereksiz stresten kaçınmak için oldukça önemlidir. Bir yarışma için antrenman yapan bir sporcuyu düşünün. Stoacılığın yanlış anlaşılması, bu sporcunun diyetinden hava koşullarına kadar her şeye takıntılı hale gelmesine yol açabilir. Kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmak, stoacı bir yaklaşım değildir. Doğru bir stoacı yaklaşım, antrenmanına ve hazırlıklarına odaklanarak, sonuçların birçok dış etkenden etkileneceğini kabul etmek olmalıdır. Örneğin, Tuğçe adında bir maraton koşucusunu ele alalım. Tuğçe, antrenmanını, diyetini ve zihniyetini kontrol edebilir. Ancak yarış günündeki hava durumunu veya diğer koşucuların performansını kontrol edemez. Tuğçe, dış koşullar ne olursa olsun, yarışa sakin ve odaklanmış bir zihinle yaklaşabilir. Gerçek başarısının, yarışı kazanmakta değil, çabasında ve erdeminde yattığını anlar. Kontrol edebildiğimiz şeyleri benimsemek ve kontrol edemediklerimizi bırakmak, stoacılığın temelini oluşturur. Bu ilkeyi yanlış yorumlamak, bir sonraki yaygın yanlış anlamaya yol açabilir. Yanlış anlama 5, stoacılık, hazdan kaçınmak anlamına gelir. Stoacı birini, tüm hazları reddeden ve sade, neşesiz bir hayat yaşayan biri olarak tasvir etmek yaygındır. Ancak stoacılık, gerçekten böyle bir askezmi gerektirir mi? Bazı modern insanlar, stoacılığı her şeyden vazgeçme çağrısı olarak yorumlar. Zevklerin herhangi bir şımartılmasının zayıflık işareti olduğuna inanmak, bu aşırı yorum, neşeden yoksun ve dengesiz bir hayata yol açabilir. Her türlü eğlenceden kaçınan, katı bir çilecilik hayatı yaşayan bir keşiş hayal edin. Bu görüntü, güç ve disiplini ima edebilir, ancak aynı zamanda neşesiz bir varoluşun resmini çizer. Stoacılığın, kişinin tüm zevklerden kaçınmasını gerektirdiği fikri, kasvetli ve tatminsiz bir hayata yol açabilecek bir yanlış yorumlamadır. Stoacılık, hazdan kaçınmayı değil, haz tarafından kontrol edilmekten kaçınmayı gerektirir. Stoacılar, zevklerin ölçülü ve bilgelikle yaşanması gerektiğini öğretmişlerdir. Anahtar nokta, arzuların kölesi olmadan, erdemlerden ödün vermeden zevkleri takdir etmektir. Seneca, yazılarında sıklıkla hayatın zevklerinin bilgece yaşanmasından bahsederdi. Zevkten yoksun bir hayatı değil, zevklerin bilinçli bir şekilde ve aşırıya kaçmadan tadına varıldığı bir hayatı savunurdu. Arzular tarafından kontrol edilmeye karşı uyarırdı. Çünkü bu, bağımlılığa ve özdenetim kaybına yol açabilirdi. Amaç, zevk almaktır. Ancak bu zevki erdem ve bilgelikle uyumlu bir şekilde yaşamaktır. Örneğin, gurme yemekleri seven bir adamı düşünün. Stoacılığın yanlış yorumlanması, bu zevkten tamamen vazgeçmesine yol açabilir. Gerçek bir stoacı yaklaşım, aşırıya kaçmadan yemeklerin tadını çıkarmak ve keyfinin sağlıksız alışkanlıklara veya etik tavizlere yol açmamasını sağlamak olurdu. Efe adında bir yemek tutkunu düşünün. Yeni yemekler denemeyi sever ve kaliteli restoranlarda yemek yemekten hoşlanır.
Yanlış yorumlanmış bir stoacı yaklaşım, onu bu zevklerden vazgeçmeye itebilir. Ancak gerçek stoacılığı benimseyerek, Efe mutfak maceralarının tadını çıkarmaya devam edebilir. Her lokmayı aşırıya kaçmadan, dikkatle tadarak, deneyimi takdir etmeyi öğrenir. Hayatına hükmetmesine veya sağlıksız alışkanlıklara yol açmasına izin vermez. Bir diğer yanlış anlama, stoacılığın sadece büyük yaşam krizlerinde uygulanabileceği düşüncesidir. Peki stoacılık yalnızca kriz zamanlarında mı geçerlidir? Birçok kişi, önemli yaşam zorlukları sırasında stoacılığa yönelir. Ancak bu felsefenin günlük sorunlarla çok az ilgisi olduğuna inanılır. Stoacılığın yalnızca ölüm, hastalık veya mali yıkım gibi büyük krizlerde uygulanabilir olduğuna dair yaygın bir inanç vardır. Bu yanlış anlama, stoacılığın günlük hayattaki potansiyel faydalarını sınırlar. Sürgün, kölelik veya siyasi kargaşa ile başa çıkan eski stoacıların hikayelerini düşünün. Bu dramatik hikayeler, stoacılığın yalnızca aşırı sıkıntı zamanlarında yararlı olduğunu öne sürebilir. Ancak bu görüş, stoacı ilkelerin günlük yaşamda pratik uygulamalarını göz ardı eder. Stoacılık, günlük yaşam için tasarlanmış pratik bir felsefedir. Stoacı filozofların öğretileri, hem küçük rahatsızlıkları hem de büyük krizleri aşmaya yardımcı olan günlük uygulamalar ve tutumlar içerir. Yaşamın her alanında tutarlı bir şekilde kendini geliştirmeyi ve farkındalığı teşvik eder. Örneğin, köle olarak doğan ve daha sonra önemli bir filozof olan Epiktetos, öğretilerinde günlük hayal kırıklıklarıyla, ilişkilerle ve kişisel gelişimle nasıl başa çıkılacağına dair pratik tavsiyeler vermiştir. Gerçek stoacılık, her an bilgelik ve dinginlik bulmakla ilgilidir, sadece felakette karşılaşıldığında değil. Günlük trafik stresiyle uğraşan birini düşünün. Stoacılığın yanlış anlaşılması, bu tür küçük sıkıntılarla ilgisiz olduğunu düşündürebilir. Ancak stoacı bir yaklaşım, derin nefes alma gibi teknikleri kullanmayı, düşünceleri yeniden çerçevelemeyi ve sakinliği korumak için sabırlı olmayı içerir. Örneğin, Efe'yi düşünelim. Her gün stresli bir işe gidiş gelişle karşı karşıya kalan Efe, bunu küçük bir rahatsızlık olarak görmek yerine, stoacı prensipleri uygular. Trafikte sıkıştığında derin nefes alır ve düşüncelerini yeniden çerçeveleyerek, işe gidiş gelişini bir düşünme veya sesli kitap dinleme zamanı olarak görür. Bu sayede, günlük bir hayal kırıklığını kişisel gelişim ve farkındalık için bir fırsata dönüştürür. Stoacı prensipleri günlük yaşama uygulamak, genel refahı artırır. Bu, bizi stoacılığın algılanan katılığına dair bir başka yanlış anlamaya getirir. Stoacı öğretilerin esnekliğini anlamak, uygulamamızı nasıl zenginleştirebileceğimiz keşfetmemize yardımcı olabilir. Stoacılığın bu keşfini sonlandırırken, sizleri bu kadim felsefeyi anlamaya davet ediyorum. Öğretileri yanlış yorumladığınız alanlar var mı? Stoacılığın gerçek ilkelerini günlük hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi stoacı filozofların eserlerini okumaya zaman ayırın. Yazılarıyla etkileşime geçin, içgörülerini derinlemesine düşünün ve bunların kişisel deneyiminizle nasıl örtüştüğünü görün. Stoacılık sadece incelenecek bir felsefe değil, yaşanacak bir yaşam biçimidir. Öğretilerini benimseyin, yanlış anlamalarınıza meydan okuyun ve bu zamansız felsefenin bilgeliğini gerçekten anlayan ve uygulayan modern bir stoacı olmaya çalışın. Bunu yaparak, hayatın iniş çıkışlarında daha fazla dirençle yol alabilirsiniz. Stoacılık katı ve değişmeyen bir doktrindir. Bir kez stoacı olan, her zaman stoacı olarak kalmalıdır. Bu ifade, stoacılığın katı ve değişmeyen bir kurallar dizisi olduğunu öne sürer, ancak stoacılık gerçekten esnekliğe yer bırakmaz mı? Bazı modern insanlar, stoacılığı katı bir doktrin olarak görür ve değişmez bir dizi kurala sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirdiğine inanır. Bu algı, stoacılığı yaklaşılamaz ve gerçekçi olmayan bir hale getirebilir. Hayatınızın her yönünü dikte eden ve esneklik veya kişisel yorumlamaya yer bırakmayan bir dizi demirden kural hayal edin. Bu katı yaklaşım boğucu ve pratik olmayabilir, özellikle sürekli değişen bir dünyada. Ancak stoacılığın uygulanması bu şekilde tasarlanmamıştır. Stoacılık, katı bir doktrin değil, anlayış ve bağlamla gelişen esnek bir felsefedir. Stoacılar, kendi kişisel koşullarına ve güncel zorluklara uygun öğretiler geliştirmişlerdir.
Esneklik ve sürekli öğrenme, stoacılığı etkili bir şekilde uygulamak için olmazsa olmazdır. Marcus Aurelius, bir imparator olmasına rağmen, meditasyonlarında değişime uyum sağlamanın ve esnek kalmanın önemi hakkında sık sık yazmıştır. Hayatın dinamik olduğunu ve yaklaşımımızın onunla birlikte gelişmesi gerektiğini anlamıştır. Gerçek haliyle stoacılık, zamansız ilkeleri hayatın sürekli değişen koşullarına uygulamakla ilgilidir. Bir çalışanı hayal edin, zamanla kurumsal işinde stresle başa çıkmak için stoacılığı uygulamaya başlar ve hayatı değişir. Evlenir, çocuk sahibi olur ve kendi işini kurar. Ancak stoacılığa yönelik katı yaklaşımı artık yeni koşullarına uymamaktadır. Mesleki stresle başa çıkma yöntemleri, esnekliği benimsemesi gereken yeni hayatında yetersiz kalır. Bu kişi, stoacı öğretileri yaşamının farklı alanlarına uyarlayarak, bilgeliği pratiğe dökmek için yeni yollar bulur. Bir anne, baba ve girişimci olarak, sabır ve dayanıklılık gösterir. Stoacılığı dinamik ve uyarlanabilir bir felsefe olarak kabul etmek, onun öğretilerini tam anlamıyla benimsemesine yardımcı olur. Sonuca vardığımızda, bu kişinin yolculuğu ve stoacılığın gerçek özünü yansıtmak çok önemlidir. Bu 7 yanlış anlamayı incelerken, stoacı felsefenin derin katmanlarını ve gerçek uygulamalarını keşfettik. Stoacılığın duyguları bastırmakla değil, onları akıllıca yönetmekle ilgili olduğunu anlayarak daha sağlıklı duygusal yaşamlar geliştirebiliriz. Stoacılığın mutlak özgüveni gerektirmediğini, aksine topluluk ve karşılıklı bağımlılığa değer verdiğini fark ederek güçlü ilişkiler kurabilir ve gerektiğinde destek arayabiliriz. Gerçek stoacı başarının, dışsal kazanımlardan ziyade içsel erdemlerle ölçüldüğünü öğrendik. Odak noktamızı maddi kazançlardan kişisel gelişime kaydırarak huzuru bulabilir ve gereksiz stresi azaltabiliriz. Stoacılığın, köleleştirilmeden zevklerin tadını çıkarmayı sağladığını anlamak, hayatımıza denge getirir. Stoacı filozofların öğretileri, hem küçük rahatsızlıkları hem de büyük krizleri aşmaya yardımcı olan günlük uygulamalar ve tutumlar içerir. Yaşamın her alanında tutarlı bir şekilde kendini geliştirmeyi ve farkındalığı teşvik eder. Köle olarak doğan ve daha sonra önemli bir stoacı öğretmen olan Epiktetus, günlük hayal kırıklıkları, ilişkiler ve kişisel gelişimle nasıl başa çıkılacağına dair pratik tavsiyelerde bulunmuştur. Gerçek haliyle stoacılık, sadece felaketlerle başa çıkmakla değil, her an bilgelik ve dinginlik bulmakla ilgilidir. Stoacılığın katılığı. Stoacı öğretilerin esnekliğini anlamak, uygulamamızı nasıl zenginleştirebileceğimiz keşfetmemize yardımcı olabilir. Stoacılığın bu keşfini sonlandırırken, bu kadim felsefeyi anlamaya davet ediyorum. Öğretileri yanlış yorumladığınız alanlar var mı? Stoacılığın gerçek ilkelerini günlük hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetus gibi stoacı filozofların eserlerini okumaya zaman ayırın. Yazılarıyla etkileşime geçin, içgörülerini derinlemesine düşünün ve bunların kişisel deneyiminizle nasıl örtüştüğünü görün. Stoacılık sadece incelenecek bir felsefe değil, yaşanacak bir yaşam biçimidir. Öğretilerini benimseyin, yanlış anlamalarınıza meydan okuyun ve bu zamansız felsefenin bilgeliğini gerçekten anlayan ve uygulayan modern bir stoacı olmaya çalışın. Bunu yaparak, hayatın iniş çıkışlarında daha fazla dirençle yol alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Stoa Focus kanalında daha fazla bilgiye ulaşabilir, stoacılığın derinliklerine inebilir ve hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi keşfedebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bizi takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.